Gebelik kadının farklı deneyimler yaşamasını sağlayan fizyolojik bir süreçtir. Gebelik süreci kadının fiziksel görünümünde, iş yaşamında ve sosyal ilişkilerinde değişikliklere neden olur. Kadının doğurganlığı kadın bedeni için çok normal bir fizyolojik olaydır. Fakat gebeliğin sağlıklı kadınlar için bile risk taşıyabileceği unutulmamalıdır. Gebelik çok yönlü düşünülmesi gereken bir kavram. Kadının inançları, değerleri, sorumluluk anlayışı, geçmiş yaşam deneyimleri ve davranışları gibi pek çok etken gebelik sürecini etkileyebilmektedir. Ebeveynliğin başlangıcı olan ve aile içi rollerin değiştiği bu döneme anne ile birlikte tüm aile bireylerinin de uyum sağlaması gerekir. Gebelik kadınlarda olduğu gibi baba adayları için de oldukça stresli bir dönemdir. Baba adaylarının gebeliğe karşı tutumları çok farklı olabilmektedir. Baba adaylarının bir kısmı eşleriyle arasındaki iletişimde ve ilişkilerinde bozulmalar olduğunu hissederken bir kısım baba adayları gebelik boyunca oluşan mucizevi değişikliklerden hoşnut olurlar. Çoğu baba adayı gebeliği erkekliğin kanıtı olarak görürken gebelik sürecinde anne adayına destekleyici olur. Bazı baba adayları ise gebeliği anlamlandıramaz ve kendilerine anne ya da bebekle ilgili sorumluluk duygusu taşımak istemezler. Aile üyelerinden çocukların gebeliğe tepkileri yaş dönemlerine göre değişiklik gösterebilir. Bazı çocuklar aileye yeni bir bebek gelmesini dört gözle beklerken bazı çocuklar ise ebeveynlerin ona olan sevgisinin azalacağını düşünerek olumsuz tutum sergileyebilirler. Bu nedenle ebeveyn olma kararı hem kadın hem erkek için de önemlidir. Bu karar kadın ve erkeğin hatta ailenin yaşamlarını bütünüyle etkileyebilecektir. Bugünkü videomuzda gebeliğin planlı olup olmamasının doğum korkusuna olan etkisini ele alacağız. Şimdi videoya geçelim. Gebelik bireylerin ebeveynlik rolüne girmek istemelerinin ilk adımıdır. Gebeliği önleyici etkili yöntemler sayesinde bireyler gebe kalıp kalmama konusunda veya gebeliğin zamanını planlama konusunda avantaja sahiptirler. Aile planlaması yöntemlerinden yeteri kadar faydalanıldığında istenmeyen gebelikler önlenebilir. Çocukların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden gelişmelerinin daha iyi olması sağlanabilir. Anne ve bebek uyumsuzluğu azaltılabilir ve annenin gebeliği kolaylıkla kabullenmesi sağlanabilir. Sağlıklı bir gebelik süreci geçirmek için gebeliğe hazır olunması ve gebeliğin istenilen zamanda olması çok ama çok önemlidir. Planlanmamış gebelikler çiftlerin gebeliği önleyici etkili bir yöntem kullanmaması, kullanılan yöntemin hatalı ya da düzensiz kullanılması sebebiyle oluşur. Planlanmamış gebelikler herkes için ciddi ekonomik kayıplara ve tıbbi olarak istenmeyen sonuçlara yol açan toplumsal bir sorun olarak kabul edilir. Planlanmamış gebelik yaşayan kadınlarda ortaya çıkan sağlık sorunlarının tespit edilmesi güçtür. Çünkü planlanmamış ve istenmeyen gebelik yaşayan kadınlar doğum öncesi bakıma geç başlar veya doğum öncesi bakım hiç alamazlar. Doğum öncesi bakım anne, fetüs ve yeni doğan sağlığını üst düzeye ulaştırmayı amaçlar. Doğum öncesi bakım yeterli olmadığında gebelikteki riskli durumlar erken dönemde tespit edilemiyor. Gebelik sürecinde alınması gereken önlemler zamanında alınamıyor ve doğumlar sağlıklı koşullarda gerçekleştirilemiyor. Bu durumda planlanmamış gebeliklerde komplikasyon oranı artabiliyor. Gebeliğin planlı ya da plansız oluşu gebelik boyunca yetersiz beslenme, kafein ve sigara tüketimi gibi sağlık için olumsuz davranışların gelişimini de etkiler. Planlanmamış gebelikler ile folik asit alımını inceleyen bir araştırma yapılmış ve planlı gebeliklerde folik asit kullanım oranının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Beklenmeyen gebeliklerde bebeklerin bilişsel ve fiziksel gelişimi olumsuz olarak etkilenebiliyor. Beklenmeyen gebeliklerden doğan bebeklerin planlı gebeliklerden doğan bebeklere göre daha fazla düşük doğum ağırlığına sahip oldukları görülür. Planlanmayan gebelik ve erken doğum arasındaki ilişkinin incelendiği bir araştırmada beklenmeyen gebeliklerde erken doğumların daha fazla olduğu saptanmıştır. Planlanmamış gebelik yaşayan kadınların doğum sonrası dönemde ise ebeveynlik rolüne uyumu daha zor olabiliyor. Beklenmeyen gebelik yaşayan kadınların emzirmeye başlamasının geciktiği ve daha az emzirdikleri ortaya konulmuş. Kadınlar beklenmeyen gebelik yaşadığında gebelik döneminde ve gebelik sonrası süreçte daha fazla olumsuz duygular yaşamaktadır
başladıkları için depresyon görülme sıklığı artmakta, yaşam kalitesi azalmakta ve kaygı düzeyleri artmaktadır. Gebeliğin planlanmamış olması kadının psikososyal sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerden biridir. Psikososyal sağlığı olumsuz etkileyen düşük eğitim düzeyi, düşük ekonomik koşullar, gebelik ile ilgili yetersiz bilgi, olumsuz gebelik ve doğum deneyimleri gibi diğer faktörlerin doğum korkusunun etkili olduğu faktörler olduğu görülmektedir. Şimdi değerlendirmeye geçelim isterseniz. Hafta hafta doğum korkusuna neden olabilecek başlıkları ele alıp değerlendirmelerini yapacağız. Bugün nelerden bahsettik? Gebeliğin planlı olup olmamasını araştırmalar ışığında nelere sebep olabileceğini konuştuk. İstenmeyen bir gebelik öncelikle anneye ruhsal anlamda yük gelebilir ve psikolojik buhranlara sebep olabilir. Taşıdığı kendi yavrusu değil de sanki sırtına konulmuş içi inşaat harfiyatıyla dolu bir çuval olarak algılayabilir. Gebelik esnasında her ne acı hissederse bunların hepsinin sorumluluğunu karnındaki doğmamış yavrucağa yıkabilir. Doğumdan sonra bebek ile bağlanma sorunları yaşayabilir. Anne bu nasıl böyle vicdansız olabilir diye serzenişte bulunabilirsiniz. Ama gerçek böyle. Bu konuyla alakası yok ama size bir şey sormak istiyorum. Biri karşınıza çıksa ve size istemediğiniz bir işi zorla yaptırmak istese nasıl tepki verirdiniz? Ona kızar, hatta terslerdiniz. Devamında da o kişi zor kullanarak istediği işi size yaptırmış olsa tepkiniz ilki kadar az olur muydu? Hayır, daha da artardı. Öfkeniz daha da katlanırdı. İşte az önce bahsettiğimiz durumda anne bebek planlamıyor. Bebeği istemiyor ama hamile olduğunu öğreniyor. İlk tepkisi aynı size zorla iş yaptırmaya çalışan kişiye verdiğiniz tepki gibi olurdu. Siniri ve öfkesi katlanıyor. Çünkü o da bebeği istemiyor. Anne adayı aynı size zorla bir iş yaptırmaya çalışıldığında hissettiğiniz duyguları hissediyor. Anne adayı kendi bakış açısından haklı ama tek ve en büyük hatası hamile kalmamak için tedbirlerini almaması. Sadece anne mi peki? İstemeyen baba adayı da olabilir. Onun için durum biraz daha hafif görünebilir. Ama doğum sonrası bebek ailenin tüm düzenini değiştireceği için baba da problem yaşamaya başlayacak. Örneğin bebek ilk aylarında ne yapar? Her ihtiyacında ağlar. Anne emzirmeyi önemsemeyip gerekli sütü vermezse bebek ağlayacak. Bebeğin kişisel bakımı güzel bir şekilde yapılmazsa bebek yine ağlayacak. Ne oldu? Bebek hep ağlıyor. İşte tam bu noktada baba zaten istemediği için öfkelenecek. Öfkesini belki de çocuğa şiddet uygulayarak çıkarmaya çalışacak. Planlanmayan gebelikler anneyi daha çok çaresiz bırakabilir. Gebeliğin getirdiği yükler katlanılamayacak, dayanılamayacak noktalara gelebilir. Bu hisler hep annenin doğumu olan bakışını negatif yönde etkileyecektir. Planlı olmadığı için hazırlıksız, bilgisiz olan anne adayı gebelik sürecinde her zaman kendini eksik ve yetersiz hissedebilir. Doğuma bu şekilde motive olmadan giren annelerde daha çok komplikasyon yani sıkıntılar ortaya çıktığı araştırmalarla sabittir. İstenmeyen bir gebelikte anne kendini suçlu da hissedebilir. Bakıldığında aile istenmeyen bir çocuk getirecek. Her ne kadar çocuğu kadın tek başına yapmamış olsa da diğer aile üyeleri veya eşi tarafından destek görmez ise bu olaydan kendini tek sorumlu olarak hissedebilir. Stres, kaygı bozuklukları yaşayabilir. Bu ruhsal bozukluklar doğuma karşı olumsuz bakmasına neden olabilecektir. Tüm bunlar yaşanabilir ve doğuma karşı korku hissedilmesine sebep olabilir. Hatta ileriki süreçte doğan bebeğin kişiliğinin şekillenmesinde travmatik etkiler bırakabilir. O yüzden gebelik, doğum ve sonrasında yaşanabilecek bu tip korku, çaresizlik, kaygı bozukluğu gibi patolojik problemlerle karşılaşmamak için anne ve baba adayları her zaman isteyerek ve bilerek planlı bir gebelik düşünmeliler. Eğer istenmeyen gebelik başlarına geldiyse ve bu durumun üstesinden kalkamayacaklarını düşünüyorlarsa mutlaka bir ruh sağlığı uzmanına başvurmaları gerekir. Doğum korkusu ve planlanmamış gebeliğin arasındaki ilişkiyi inceledik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bu konu üzerine videolarımızın devamı gelecektir. Katıl ailesine geldiğin için ne mutlu sana. Sana özel videolarda görüşünceye dek sevgiyle kalın.